dediler. Aslında pembe diye bir renk yok. Kanıtlayayım mı? Gökkuşağına veya ışık spektrumuna baktığınızda kırmızıyı görürsünüz, moru görürsünüz ama pembeyi göremezsiniz. Çünkü pembe ışık dalga boylarında yoktur. Kırmızı ve mor spektrumun iki zıt ucundadır. Beynimiz bu iki rengi aynı anda gördüğünde arkadaşlar aradaki boşluğu dolduramaz ve bir renk uydurur. İşte o renk pembe. Yani pembe sadece beyninin halüsinasyonu. Dünya sandığın gibi değil. Daha fazlası için abone ol. Sizin de başınıza geliyor mu? Mesela mutfağa gittiniz ama birdenbire böyle kalıp ben niye buraya geldim diyor musunuz? Korkmayın, delirmiyorsunuz arkadaşlar. Buna psikolojide kapı eşiği etkisi deniliyor. Beyniniz bir kapıdan geçtiğinde eski sahneyi sıfırlayıp yeni bir sahneye başlıyor arkadaşlar. Ve kısa süreli hafızayı sıfırlıyor. Yani aslında vücudumuzda, beynimizde bir restart tuşu var. Yalnız değilsiniz yani. Hani böyle bulutlarda, işte böyle bir takım lekelerde veya fincan diplerinde falan yüz görüyoruz ya arkadaşlar. Bunun psikolojide bir ismi varmış. Pareidolia deniyormuş buna. Beynimiz her nesneyi bir forma, bir insan yüzüne benzetmeye meyilliymiş. Çünkü bunu bir hayatta kalma mekanizması olarak görüyormuş. Yani atalarımız düşmanı veya bir yırtıcıyı diyelim çabucak fark edebilmek için belirsiz nesneleri insan yüzüne, insan figürlerine benzetmeye programlanmışlar. Yani bu bir savunma, koruma mekanizması aslında. Bu bilgiyi ortamlarda satabilirsin. Dün yolda yürürken takıldın ve herkesin seni görüp sana güldüğünü zannettin değil mi? Yanılıyorsun. Buna psikolojide spot ışığı etkisi deniyor. Biz kendi hayatımızın başrolü olduğumuz için sanki tepemizde bir spot ışığı var da herkes bizim her şeyimizi izliyor zannediyoruz. İnsanlar kendi dertlerine, kendi hayatlarına o kadar odaklı ki 5 dakika sonra senin nasıl tökezlediğini, senin sivilceni, senin nasıl rezil olduğunu tırnak içinde hemen unutuyorlar. Yani rahat ol. Aslında kimsenin o kadar da umurunda değilsin. Ve bence bu çok güzel, harika bir özgürlük. Yani yaz tatilleri bitmek bilmezken şimdi zaman niye bu kadar hızlandı? Mesela bir sene gözümüzü açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Yalan mı? Neden böyle hiç düşündünüz mü? Cevap basit. Matematik. 5 yaşındayken bir yıl tüm hayatının %20'siydi. Ama şimdi mesela 50 yaşına geldiğini varsay, bir yıl hayatının sadece %2'si. Yani yaşlandıkça her sene pastanın daha küçük bir dilimi olur. Daha da kötüsü hayatın rutine bindiğinde beynin kayıt tuşuna basmayı bırakır. Her gün aynı şeyi yaparsam işe git, temizlik yap, yemek yap gibi beynin ne yapar? Gereksiz veri olarak kaydeder o günleri. Geri dönüp baktığında bomboş geçmiş, hızlı geçmiş bir sene hatırlarsın. Zamanı yavaşlatmak istiyorsan bugün rutinini boz ve yeni bir şey dene. İnsanların durmadan dans ederek öldüğü gerçek bir salgının var olduğunu söylesem bana inanır mıydınız? Şaka yapmıyorum, bence bu tarihin en garip olayı. Yıl 1518, yer Strasbourg. Bir kadın sokağa çıkıyor ve aniden deli gibi dans etmeye başlıyor. Ve işin garip tarafı kutlama yok. Hatta müzik bile yok. Sadece durdurulamaz bir dans. Bir hafta içerisinde ona 30 kişi daha katıldı ve bir ay sonunda yaklaşık 400 kişilerdi. İnsanların bir kısmı yorgunluktan bayıldı, bir kısmı kalp krizi geçirdi, hatta ayakları kanayanlar bile oldu ama dans etmeyi asla bırakmadılar. İşin tuhaf yanı da şu aslında, yetkililer bir müdahalede bulunmak yerine dediler ki biraz daha dans etsinler, geçer. Onlara eşlik etmeleri için müzisyenler bile kiralandı ama tabii ki bu durumu daha da kötüleştirdi. Acaba buna kitle psikolojisi mi denir? Bilmiyorum. Cahil cesareti diye bir şey var. Bildin mi? Neden bir konuda en az şey bilenler en çok ses çıkartıyor? Yani bir şey bilmedikleri halde o konuda en çok onlar konuşmaya çalışıyor. Yani kendini ispatlamaya çalışıyor. Biliyorsunuz hepiniz karşılaşıyorsunuzdur zaten bu tiplerle. Ben çok doluyum bu arada. Bunun psikolojide bir adı varmış arkadaşlar. Dunning-Kruger etkisi deniyormuş buna. Yani yetkinliği daha düşük olan insanlar hani becerilerini abartma eğiliminde oluyorlar ya. Gerçek uzmanlar da ne yapıyor? Daha mütevazi takılıyorlar çünkü daha az şey bildiklerinin, aslında bilginin sınırı olmadığının farkındalar. Yani ne yapıyoruz? Biz buna halk arasında cahil cesareti diyoruz. Biri bize bakarken çok fazla gözlerini kaçırıyorsa onun bize yalan söylediğini düşünüyoruz değil mi?
İşte bu yanlışmış arkadaşlar. Çünkü usta yalancılar bir şey anlatırken gözlerimizin içine bakıyorlarsa bunu onun yalanına inanıp inanmadığımızı kontrol etmek için yapıyorlarmış. Yani eğer birisi gözlerinin içerisine dik dik bakarak konuşuyorsa dikkat et. Hikaye uyduruyor olabilir. Ayaklarınız sizi ele veriyor. Ben yeni bir şey öğrendim. Birinin bizle böyle karşılıklı oturmaktan, konuşmaktan keyif alıp almadığını öğrenmek için gözlerine bakıyoruz ya, o yanlışmış. Ayaklarına bakacağız artık arkadaşlar. Eğer oturduğunuz kişinin gövdesi size dönükken ayakları başka bir tarafa dönükse aslında o sırada zihnen sizin yanınızda değil demek oluyormuş. Yani o gitmeden siz oradan ayrılın. Değişik değil mi? Şu an rüyada mısınız yoksa gerçek hayatta mısınız? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Etrafa bakın ve bir şeyler okumaya çalışın. Eğer yazılar bulanıksa, anlamsızsa veya değişiyorsa arkadaşlar, uyanın, rüyadasınız. Çünkü beynimizin okuma yazma kısmı uyurken o kadar da aktif değildir. Rüyanızda yazıya denk gelirseniz deneyin ve yorumlara yazın, bakalım neler olacak. Beynini kandırarak özgüvenini nasıl arttırırsın? Bak şimdi, mesela bir sunum yapacaksın veya başka bir şey, çok heyecanlısın, bir toplantıya gireceksin falan. Hemen tuvalete git ve 2 dakika boyunca Süperman duruşu yap. Yani Süperman duruşu derken işte ellerini beline koy, göğsünü yukarı kaldır, kafanı dik tut. Buna güç duruşu deniyor. Bu duruş arkadaşlar stres hormonunu düşürüyor. Ne yapıyor? Vücudunuz beyninize ben patronum, her şey yolunda, her şey hallolacak imajını çiziyor. Gergin hissettiğinde duruşunu değiştir. Denemesi bedava. Daha fazla zihin hilesi için takipte kal. Savaşın ortasında bombalar patlarken bile bir askeri 2 dakikada nasıl uyutursunuz? 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan pilotları yorgunluktan kaza yapmaya başlayınca gizli bir yöntem geliştirildi. Ve inanılmaz ama %96 garanti arkadaşlar uyku için. Teknik 2 aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Birincisi fiziksel kapanış. Öncelikle arkadaşlar yatağa uzandınız. En önemlisi birincisi yüz. Alnınızı kırıştırmıyorsunuz. Gözler serbest kalıyor ve dilinizi damağınızdan ayırıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında önce omuzlarınızı sonra kol ve bacaklarınızı tamamen ölü gibi yatağa teslim ediyorsunuz. İkinci aşama mental kapanış. Zihninizi boşaltmak için şimdi size söyleyeceğim 2 görüntüden birini hayal edin arkadaşlar. Sakin bir gölde bir kanoda uzanmışsınız. Öyle sırt üstü yatıyorsunuz ve sadece masmavi gökyüzünü görüyorsunuz. İkincisi ise zifiri karanlık bir odada siyah kadife bir hamakta sallanıyorsunuz. Eğer beyniniz hala konuşuyorsa içinizden 10 saniye boyunca düşünme diye tekrarlayın. Bu teknik bir beyin kası egzersizi arkadaşlar. Mesela bu gece deneyin arkadaşlar. Belki de ilk seferinde direkt uykuya dalamayacaksınız ama en azından vücudunuz gevşeyecek, rahatlayacaksınız. Arkadaşlar bu tekniğin en zor kısmı düşünme dediğiniz an kendinize. Çünkü beyniniz acaba uyudum mu diyecek. Yani siz sadece bu gözünüzün önüne getireceğiniz, hayal edeceğiniz görüntülere odaklanın.